Somebody's getting it, somebody's getting my love. Somebody's getting it, Selamun aleyküm arkadaşlar. Malumunuz kanalımda uluslararası medyada ülkemizle alakalı çıkan haberlerle ilgili videolarda yapıyorum. Gün geçmiyor ki bizleri gururlandıracak bir yorum ya da haber yabancı basında yayınlanmamış olsun. Birçok ülkede Türkiye ile alakalı yayınlanan makaleleri sizlerle paylaştım. Birazdan izleyeceğiniz video ise İtalyan basınında çıkmış bir haberle ilgili. Haberin orijinal metninin olduğu linki açıklama kısmına bıraktım. İsteyen arkadaşlar oradan ulaşabilirler. Videoda anlattıklarım tamamen İtalyan sitesinden alıntıdır. Hazırsanız başlayalım. Osmanlı'nın devamı olan Türkiye, Akdeniz'e kıyısı olan Arap limanlarından sahile ve Afrika boynuzundan Ümitburnu'na kadar karakollar inşa etti ve eskiden olduğu gibi kara kıtaya tekrar geldi. Hedefleri kesindi. Afrika'da kalmak ve başkalarına rağmen, daha doğrusu İtalya, Fransa ve Portekiz gibi yıpranmış, zayıflamış ve bunak güçlere rağmen zenginleşmek ve genişlemek. Erdoğan Cumhurbaşkanlığında Türkiye Afrika açılımını jeostratejik eksen temelinde titizlikle ve sabırla uyguluyor. Afrika'da onlarca ülke kıtaya tekrar gelen yeni Osmanlı'yı büyük bir coşkuyla karşıladı. Türkiye Batı'nın egemenlik alanlarına hançerini saplarken İtalya'yı da yavaş yavaş Afrika'dan atmaya başladı. Vatandaşımız Silvia Romano Kenya'da kaçırılmıştı. Bizim istihbarat aylarca uğraştığı halde vatandaşımızın yerini bulamadı. O zaman İsrail ve Amerika'dan yardım istedik ama vatandaşımızı yine kurtaramadık. Bunun üzerine Türkiye'den yardım istedik. Türk istihbaratı MİT vatandaşımızın Kenya'dan Somali'ye kaçırıldığını tespit etti ve 20 günde onu kurtardı. Türkiye bu operasyonuyla bize gücünü göstermişti. İtalyan kamuoyu ve aynı zamanda siyasi sınıfımızın büyük bir kısmı Türkiye'nin bu büyük operasyonuyla Afrika'yı kaybetmeye başladığımızı anlamıştı. Türkiye eskiden yönettiği coğrafyaya ihtişamlı bir giriş yapmıştı. Bu olay İtalyan gizli servisinin Afrika boynuzundaki casus ağlarının bir işe yaramadığını ortaya çıkardı. İtalyan vatandaşını Türk istihbaratı kurtarmıştı. İtalya ve Somali'nin kaderi 19. yüzyılın sonlarında başlayan bir birliktelikten sonra ayrıldı. Bunun nedeni son yıllarda Afrika'da başlayan ulus bilinci ve Afrikalıların batıya karşı duydukları öfke. Şu an İtalya'nın da dahil olduğu batılı ülkeler Afrika'nın ellerinden gidişini çaresizce izlemekte yetiniyor. İtalya, Somali'de son 20 yılda kurumların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için 270 milyon euro harcadı. Bunu daha çok kendi askeri ve istihbarat alanında yaptı. Türkiye ise çok farklı bir yoldan gitti. Önce Somali'de insana yatırım yaptı. Okullar, yollar, evler inşa etti. İnsanlara bedava sağlık hizmeti götürdü. Böylece Somali halkının sevgisini kazandı. Ankara çok akıllı bir strateji uygulamıştı. Sevgisini kazandığı insanlar hem Türkiye'nin gönüllü elçisi hem de gönüllü ajan oldular. Böylece Türkiye Somali'de en güçlü ülke konumuna geldi. Ankara bu stratejisini Afrika'nın diğer ülkelerinde de titizlikle uyguluyor. Şu an Türkiye ile başı en büyük derde girmiş ülke Fransa.
Macron sürekli Türkiye'yi suçluyor ama yapabileceği bir şey yok. Görünen manzara şu: Türkiye Fransa'ya daha fazla saldıracak ve onun canını çok daha fazla yakacak. Türkiye Afrika ülkelerine milyarlarca dolar yatırım yaptı. Afrika ülkeleriyle olan ticaretini her yıl katlayarak büyütüyor. Asla onları küçümsemiyor, eşit ortak muamelesi yapıyor. Böylece onların sevgisini kazanıyor. Televizyon dizileriyle, insani yardım kuruluşlarıyla önce yumuşak gücünü gösteriyor. Her yıl Afrika'dan binlerce genci ülkesine götürüp bedava eğitim veriyor. Türkiye'de okuyan gençler kaliteli eğitim aldıktan sonra ülkelerine dönüyor ve bürokraside, devlet yönetiminde görev alıyor. Somali'nin yeni Dışişleri Bakanı Ankara Üniversitesi mezunu ve Türkiye aşığı bir bürokrat. Etiyopya'da da durum farklı değil. Türkiye orada da gücünü hissettiriyor. Erdoğan'a karşı duyulan sevgi inanılmaz yüksek durumda. Türkiye Etiyopya'da Çin'den sonra en çok yatırım yapan ikinci ülke. Ancak Etiyopya hükümeti Türkiye'nin birinci sıraya çıkmasını istemekte. Etiyopya Türkiye'ye sonsuz bir güven duyuyor. En son Türkiye'nin SİHA'larıyla ayrılıkçı grupların üzerine yürüdü ve Amerika'nın planlarını bozdu. Türkiye'nin Etiyopya'ya yatırımı 2,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Etiyopya hükümeti başka hiçbir ülkeye göstermediği kolaylığı Türkiye'ye sağlıyor ve daha fazla Türk yatırımcı çekmek için sınırsız destek veriyor. Türkiye savunma sanayinde büyük devrim yaptı. Şu an tüm askeri uzmanlara göre insansız silahlı dronlarda süper güç olmuş durumda. Türklerin hangi teknolojileri ürettiğini şu an kimse bilmiyor. Türkiye gücüne bu kadar güvendiği için de batılı ülkelerin Afrika'daki çıkarlarına bu derece saldırabiliyor. İtalya'nın yapması gereken Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerle işbirliğini artırmak ve Türkiye'yi durdurmak. Yoksa bu gidişle Afrika ülkeleri tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi Türklerin eyaleti olacak. Türkiye 10 yıl daha böyle devam ederse gücünü Orta Doğu'ya da tamamen yayacak. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. İşte arkadaşlar, İtalyan haber sitesi Insider Over'da çıkan makalenin özeti bu şekilde. Videonun başında da belirttiğim gibi buradaki cümleler tamamen bu haber sitesine ait. Bugün yaşadığımız ekonomik zorluklar, siyasi tartışmalar sizlerin moralini sakın bozmasın. Bu günler kısa sürede geçecek. Siz zannediyor musunuz arkadaşlar, dünyada ekonomik sıkıntıları tek biz yaşıyoruz. Her ülke kendine göre sıkıntı yaşamakta. Devlet aklı başkadır dostlarım. Devlet için önemli olan hedefine varmaktır. Biz hedefimize kilitlendik ve mutlaka oraya ulaşacağız. Siz yeter ki İslam'a, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkın. Gerisi çorap söküğü gibi gelir. Kalın sağlıcakla dostlarım. Rabbime emanet olun.